Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber piyasayı, dolar kurunu ve alım gücümüzü düşündüğümde en ucuz alınabilecek en iyi gaming laptopları birlikte inceleyeceğiz. Yani 30.000 TL altı en iyi laptoplarla beraberiz. Ve bir hafta önce 40.000 TL altı için bir video yapmıştık. Sizce daha yüksek bütçeler için de devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı ve baştan belirteyim. Her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi hemen alınabilecek en ucuz laptopumuza başlayalım. Normalde 23.000 bandındayken şu anda indirime girmiş olan Asus TUF Gaming F15'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. RTX 3050'nin de tam performans 95 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 8 GB RAM minimum seviye diyebilirim. Yani bu laptoptan tam performans istiyorsak mutlaka RAM'i 16 yapın. RAM'i nereden alacağız, hangisi uyumlu diye de düşünmeyin. Çünkü bu laptop için alabileceğiniz en mantıklı RAM'i de açıklama ve yorumlara koyacağım. Bu laptopu alırsanız 8 GB'lık RAM'i de mutlaka sepete ekleyin. Önceden ben de kendime aldığım için RAM yükseltme rehberinde kanalda çekmiştim. O videoyu da kartlara koyarım. Onu izleyerek RAM yükseltmesini yapabilirsiniz. İkinci sırada şu anda 25.000 TL altı açık ara en iyi laptop Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken bu RAM'in DDR5 olduğunu da söyleyeyim ki bu da özellikle bu fiyat bandında çok önemli bir artı. 512 SSD ve RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık haliyle karşılaşıyoruz. Ve 15.6 inç 144 Hz IPS bir panelle geliyor. Özellikle fiyatına oranla hem donanım hem de soğutma yönünde gerçekten sağlam bir laptop. Fakat bu fiyatlarda çok fazla kalacak bir cihaz değil. Çünkü zaten bu fiyat bandında dolar 26-27 seviyesindeyken bile 4050 laptopları hiçbir şekilde göremiyorduk. Ve çok da stoğu yok. Alacaksanız bence kesinlikle kaçırılmayacak bir laptop. Üçüncü sırada özellikle sade bir tasarım, büyük ekran ve sağlam bir batarya istiyorsanız Victus 16'nın Ryzen 5 7. nesil versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci render tarafında bu fiyat bandının açık ara en iyisi diyebilirim. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM, RTX 3050'nin güncellenmiş versiyonu olan 6 GB VRAM ve 90 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Bu ekran kartı 4 GB'lık 3050 oranla yaklaşık %20 daha iyi ve bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor. Victus 16'nın bu kasası soğutma olarak da rakipsiz diyebilirim. 25.000 TL bütçeyle benim kesinlikle favorim. Dördüncü sırada hem soğutma hem performans hem de özellikle ekran kalitesiyle 30.000 TL altı açık ara en iyisi Acer Nitro 16'yı görüyoruz ve şu an çok sağlam bir indirimde. Bu fiyat bandında hem ekran hem kasa kalitesi hem de soğutma yönünde düşündüğümde en dengeli, en mantıklı laptop. Ryzen 5 7. nesil bir işlemciyi görürken fakat burada 16 GB tek kanal 5200 MHz bir RAM kullanılmış. Özellikle çift kanal bir RAM'in kullanılmaması bize gerçekten önemli bir artı sağlıyor. 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 140 Watt tam performans haliyle karşılaşıyoruz. Bize gerçekten önemli bir artı sağlıyor. Çünkü bu laptopu alıp bir 16 GB'lık RAM takviyesi yaptığımızda çift kanal 32 GB RAM ile beraber 4050'nin gücünden tam olarak yararlanabileceğiz. Ve laptopu alıp kendimiz RAM yükseltmek istediğimizde Acer cihazımızı garanti kapsamı dışında bırakmıyor. Bu da önemli bir artı ve bu durum sadece Nitro 16 için de değil. Nitro 5 serisinden bir laptop alırsak da RAM yükseltmesiyle garanti dışında kalmıyor. Ve bu fiyat bandında hiçbir cihazda görmediğimiz 16 inç Full HD Plus 165 Hz'lik bir panel burada kullanılmış. %100 sRGB renkler ve DCI-P3 renk uzayında kapsamasıyla kontrast oranı, renk doygunluğu ve ekran deneyimi yönünde bir gaming laptopu oranla oldukça başarılı. Eğer grafik tasarım, video edit gibi işlerle uğraşıyorsanız da bu ekran fazla yeterli. Klavye kısmında da 4 bölge RGB aydınlatma kullanılmış. Ekran, kasa kalitesi ve soğutma yönünde bu fiyatlarda alınabilecek en iyi laptop ama şu an çok sağlam bir indirimde. Bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. 5. sırada sağlam bir indirimde olan Lenovo'nun Log modeliyle karşılaşıyoruz. Normal
normalde 32.000 bandında olan ancak şu anda hepsi buradanın resmi satıcısında sağlam bir indirime giren Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemciyi görürken 16 GB DDR5 8x2 5200 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin 95 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. Kasa yapısı ve tasarım açısından da gayet sade ve kaliteli bir laptopla beraberiz. Tek renk beyaz aydınlatmasıyla performansı yüksek ancak oyuncu laptopu olduğunu çok belli etmesin diyorsan Lenovo'nun Log modeli hem tasarım hem performans hem de soğutma yönünde düşündüğümde bu fiyat bandının açık ara en iyisi, ama alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Çünkü gerçekten çok sağlam bir indirimde ve bu fiyatlarda çok fazla kalacak bir laptop değil. 144 Hz tazeleme, %100 sRGB renk gamutu ve 350 nit maksimum parlaklığıyla sadece donanım olarak değil ekran kalitesi yönünde de sağlam laptop. Ve son sırada 30.000 TL bütçeyle hem işlemci hem ekran kalitesi hem de performansta en iyisi kesinlikle Acer Nitro 5'i görüyoruz. Acer Nitro 5'in i7 12. nesil versiyonunu görüyoruz. Nitro 5'in i7 12. nesil performans serisi işlemcisi ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu da bu laptopta bulunuyor. 16 GB RAM'in çift kanal yani 8x2 olması da önemli bir artı. 4050 ile beraber piyasadaki tüm oyunları orta yüksek arasında ortalama 100 FPS üstünde rahatlıkla oynayabileceğiz ve genel donanımına baktığımda en az 3-4 sene yükseltme gerektirmeyecek bir laptop. Buradaki 16 GB RAM tek kanal değil 8x2 4800 MHz olarak konumlandırılmış ve 1 TB SSD ile de beraber geliyor. Yani bu laptop aldıktan sonra yükseltmeyle uğraşmak istemeyenler için çift kanal olmasıyla avantajlı. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani favorilerimden bahsedersem eğer bütçem 20.000 ile 25.000 bandındaysa bu noktada kesinlikle Acer Nitro 5'i alırdım. Çünkü hem performans hem de özellikle şu anki fiyat avantajıyla hiçbir rakibi olmayan bir laptop. Ama bu fiyatlarda da çok kalacak bir cihaz değil. Eğer stokları biterse 20.000 ile 25.000 bandında Victus 16'da favorilerim arasında. Fakat bütçem 30.000'e daha yakın ve kaliteli büyük bir ekran, iyi bir soğutma ve sağlam bir kasa istiyorsam Nitro 16 çok mantıklı. Fakat mühendislik, mimarlık veya render için bir laptop alacaksak i7 12. nesil Acer Nitro 5 30.000 bütçeyle kesinlikle en iyisi. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda hem fiyat hem deneyim hem de performans olarak en iyi laptoplar bunlardı. Bu bütçede bu cihazlar dışında başka bir laptopa da bakmanızı önermiyorum. Çünkü her yönüyle en iyileri inceledik. Fakat laptopları alırken nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Eğer bütçeniz daha yüksekse de, yani 4060-4070'li bir laptop bakıyorsanız 40.000 altı en iyi laptoplar videosunda bir hafta önce çekmiştim. Onu da kartlara koyarım veya kanala giderek oradan izleyebilirsiniz. Sizce daha yüksek bütçeler için de devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.